Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bir gazeteci, bir televizyoncu, şimdi de artık belki de bir YouTube analisti olarak kuşkusuz gerek WhatsApp'ıma gerekse Gmail'ime çok sayıda kamuoyu yoklaması yansıyor. Prensip olarak siyaseti ilgilendiren kamuoyu yoklamalarını pek okumam. Yani pek de yaklaşmam. Yani benim için bir miktar yok hükmündedirler. Niye? Çünkü Türkiye'de kamuoyu yoklaması araştırmacılığı siyaset kanadında gerçekten rüştünü ispat edebilmiş bir kimlik taşımıyor. Yani parayı verenin düdüğü çaldığı, milletin duymak istediğini anlatmaya çalışan falan bir garip yapı. O yüzden daha çok sosyal ve ekonomik konularla ilgili sorulara sahip kamuoyu yoklamalarına bakarım. Orada siyaseten evirme, çevirme, geveleme, eveleme mümkün değil. Mesela Mehmet Ali Kulat esasında AK Parti eğilimli bir karakter, portreydi. 2011 yılında bu partiden Ankara milletvekilliğine aday adayı olmuştu. Fakat sonra listede kendini göremedi ama daha çok o kesimin yaklaşımlarını önemseyen bir karaktere sahip. Gerçi son yıllarda daha biraz kuşkusuz bağımsızlaşmış ve daha bağlantısız bir görüntü de veriyor. Ama mesela işte Kasım 2024 nabzı diye şahsıma da geçtiği çalışmada belirli bir noktadan sonra siyasete girdiğinde biraz CHP Genel Başkanı Özker Özgür'le ilgilendiği de dikkat çekiyor. Geçelim. Beni ekonomiye dönük yaklaşımı bu kamuoyu yoklamasının esas ilgilendirdi. %57 erkek, %43 kadın MAK danışmanlık tarafından yapılmış. %12'si üniversite, %34'ü lise, %21'i ortaokul, %30'u ilkokul, %3'ü hiç okumamış bir kitle. %11 esnaf, %18 işçi, %20 öğrenci, %19 işsiz, %8 kamu çalışanı, %12 ev kadını, diğer %12 de diğer diye geçiyor. Son seçimde %32 AK Parti'ye, %23 CHP'ye, %9 MHP'ye, %8 İyi Parti'ye, %8 Yeşil Sol Parti'ye, %7 ve diğerlerine oy kullanmış. %13'ü oy kullanmamış. Başkanlık seçiminde %46'sı Erdoğan'a, %43'ü Kılıçdaroğlu'na. Bunları niye söylüyorum? Çünkü bu seçilmiş olan kitlenin Türkiye'nin genelini anlattığını, siyaseten genelini anlattığını göstermek açısından önemli bu detaylar. Yarın seçim olsa ne olacak diye sorulduğunda da siyaseten hangi partiye oy vereceksin diye %28'i AK Parti'ye, %29'u CHP'ye, %7'si MHP'ye, %7'si DEM'e, %6'sı Yeniden Refah'a, %7'si İyi Parti'ye, %4'ü de Zafer Partisi'ne oy vereceğini ifade ediyor. Demek ki bir değişiklik var genel oyda falan filan. Geçelim. Ve sonuç itibariyle böyle bir kitleye sorulmuş Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? Çünkü bakıyorum ana akım medya diye adlandırdığımız muhalefetiyle iktidar yanlısıyla benim sokakta gördüğümü pek yansıtmıyorlar. Yani şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Ben sokakta insanların ekonomik gidişattan hiç memnun olmadığını görüyorum. Ben sokakta yaşayan, yani alışveriş yapan, marketlere giden, yiyen, içen, yani çayımı, kahvemi, şuyumu, buyumu halkın içinde yaşayan bir adam. Herkesle dostluk kurabiliyorum çünkü yüzüm tanınıyor. O yüzden ben bakıyorum köpürtülmüş bir sürü tartışma konusu.
Ama bu yok. Bakın ne diyor? Türkiye'nin en büyük sorunu %32 ekonomi, %11 işsizlik. Yani topladığında Türk halkının %43'ü ekonomik sorunlar ve işsizlikten muzdarip. Geriye kalan %14'ü ahlaki ve sosyal sorunlardan, %10'u adaletsizlikten, %5'i göçmenlerden, %5'i de terörden şikayetçi. Yani nasıl bir değişim olmuş? Eskiden 90'lı yıllar, 2000'li yıllar falan ortaları terör önde çıkardı. Doğru mu? Ama şimdi bambaşka bir yere gelmişiz. Bir numaralı sorun ekonomi arkadaşlar. Gazeteci dostlara söylüyorum. Onun dışındaki bütün her şey bence şu. Bakın anlatacağım. Çok zor işler var burada. Çok zor. Ekonomide en çok zorlanılan konu. %41, dikkat edin, %41 neredeyse halkın %50'si gıda ve temel ihtiyaçlara erişimde zorlanıyorum. Gıda enflasyonu OECD'de en yüksek oranda olan bir ülkede bu sonuç çok daha fazla da çıkabilir. İnsanlar gıdaya ulaşmakta zorlanıyor. %20'si barınma masrafı, %14'ü eğitim masrafı, %11'i sağlık hizmetleri, %5'i sosyal ihtiyaçlar demiş. Baktığın zaman zaten tablo bir anda ortaya çıkıyor. Peki, daha vahim bir soru sormuşlar bu kitleye. Türkiye'de yaşamaktan memnun musun? %12 kesinlikle memnunum demiş. Hiç tartışmıyorum. %35 memnunum demiş. Etti mi sana toplam %47? %14 kesinlikle memnun değilim demiş. Ve %34 memnun değilim demiş. O da etti mi sana %48? %5 de zaten fikrim yoktu. Yani memleketin yarısı, %50'si genel olarak memnun, %50'si hiç memnun değil. Böyle bir durum var. Ekonomi yönetiminden memnun musun? Tabii bu kadar laftan sonra. %9 kesinlikle memnunum. Bak, kesinlikle memnunum diyen %9. Yaşamaktan kesinlikle memnunum diyen %12. Demek ki bu ülkede ekonomi politikaları ve uygulamalar %10'luk bir kesimi çok tatmin ediyor. Çok memnun onlar. Çok. Geri kalan %90 da o %10'a bakıyor bence. Çünkü bakın, kesinlikle memnunum ekonomi yönetiminden diyen %9. Memnunum diyen %25, etti mi 34. Kesinlikle memnun değilim %14. Memnun değilim %43. Etti mi size %57. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu tablo Türkiye'nin gündemi arkadaşlar. Gazetecilere, televizyonlara çıkıp saatlerce konuşanlara, tuhaf tuhaf konuları ele alanlara, herkese bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu konu çözülmeden, ekonomi konusu çözülmeden, bu haliyle de çözülecek gibi gözükmüyor. Türkiye çözülemez. Konu bu. Hoşça kalın.